O bölüm 2, ilk filmin olaylarından 27 yıl sonrasını konu alıyor. Bir zamanlar paylaştıkları travmayla birbirine bağlanan bir çocuk grubu olan Kaybedenler Kulübü, şimdi geçmişlerinin izlerini taşıyan yetişkinler oldular. "Sen de yüzeceksin" sloganı hala havada asılı duruyor ve Kaybedenler Kulübü'nün Palyaço Pennywise ile olan savaşının korkunç bir sonunu vaat ediyor. Çocukluk korkularının ürkütücü bir hatırlatıcısı olan yüzme sözü, bir zamanlar onları terörize eden kötülükle yüzleşmek için yeniden bir araya gelirken, hala akıllarında. Bu çok beklenen devam filmi, 2017'de başlayan hikayeyi tamamlarken, bir doz daha tüyler, ürpertici korku sunmayı amaçlıyor. İlk filmin hayranları, anlatının nasıl ortaya çıktığını görmek için sabırsızlıkla bekliyor ve yıllar önce çıktıkları korkunç yolculuğa yakışır bir son umuyorlar. Ancak, aldığı üne ve selefinin mirasına yakışıyor mu? İlk film, korku ve yürekten anların harmanlamasıyla çıtayı yükseğe koymuş ve Kaybedenler Kulübü arasında izleyicilerde yankı bulan bir dostluk duygusu yaratmıştı. O bölüm 2, izleyicileri tekrar Maine, Derry kasabasına götürüyor. Ürkütücü atmosferi ve karanlık sırlarıyla küçük kasaba, Kaybedenler Kulübü ile Pennywise arasındaki son hesaplaşma için mükemmel bir fon görevi görüyor. Bu sefer Kaybedenler Kulübü, en derin korkularıyla ve korkunç bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan yetişkinler. Derry'e dönüşleri sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuk, çünkü çocukken karşılaştıkları dehşetlerle yüzleşmek zorundalar. Film, çocukluk travmasının psikolojik etkisine ve korkunun kalıcı gücüne değiniyor. Gençliklerinde yaşadıkları olayların hayatlarını nasıl şekillendirdiğini ve çözülmemiş travmanın onları nasıl rahatsız etmeye devam ettiğini araştırıyor. Kötülüğe karşı bir kez daha zafer kazanacaklar mı, yoksa Pennywise zafer mi kazanacak? Tehlike her zamankinden daha büyük ve Kaybedenler Kulübü, onları uzun zamandan beri rahatsız eden kötü niyetli gücü yenmek için tüm cesaretlerini ve güçlerini toplamalıdır. Son savaş, tüyler ürpertici yolculuklarının heyecan verici ve duygusal bir doruk noktası olmayı vaat ediyor. Devam filmi bizi, şimdi ülkenin dört bir yanına dağılmış ve çok farklı hayatlar süren Kaybedenler Kulübü'nün yetişkin versiyonlarıyla yeniden bir araya getiriyor. Her üye hayatına devam etmeye çalışmış ama geçmişin yakalama gibi bir huyu vardır. Çocukluklarında akıl almaz bir korku karşısında kurulan bağları, memleketleri Derry'e geri çağrıldıklarında bir kez daha sınanır. Bir zamanlar ayrılmaz olan arkadaşlar, sadece çocukken onları terörize eden kötülükle değil, aynı zamanda onları yetişkinliğe kadar rahatsız eden kişisel şeytanlarıyla da yüzleşmelidir. James McAvoy, hala Georgie'nin ölümüyle perili olan kekeme lider Bill rolünü üstleniyor. Bill'in yolculuğu, hayatını gölgeleyen suçluluk ve kederle boğuşurken bir kapanış ve kefaret arayışıdır. McAvoy'un canlandırdığı karakter, hem yoğun hem de incelikli bir şekilde, geçmişinden hiçbir zaman gerçekten kaçamamış bir adamın özünü yakalıyor. Jessica Chastain, taciz edici bir ilişkiyi bir diğeriyle değiştiren Beverly rolünde güçlü bir performans sergiliyor. Beverly'nin hikayesi, istismar döngülerinin ve özgürleşmek için gereken gücün dokunaklı bir keşfi. Chastain, rol yalın bir kırılganlık getirerek Beverly'nin acısını ve direncini derinden hissettiriyor. Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone, Isaiah Mustafa ve Andy Bean tarafından canlandırılan kaybedenlerin geri kalanı, her biri topluluğa kendine özgü enerjilerini katıyor. Hader'in Richie'si çok ihtiyaç duyulan komik bir rahatlama sağlarken, Ryan'ın Ben'i utangaç, kilolu çocuktan kendine güvenen, başarılı bir adama dönüşümünü gösteriyor. Ransone'un Eddie'si, Mustafa'nın Mike'ı ve Bean'in Stanley'si, grup dinamiğine karmaşıklık katmanları ekleyerek, Kaybedenler Kulübü'nün gerçek, yaşanmış bir dostluk gibi hissettirmesini sağlıyor. Oyuncu seçimi, şüphesiz filmin en güçlü yanlarından biri. Oyuncular sadece küçük benzerlerine benzemekle kalmıyor. Aynı zamanda karakterlerinin yıllar içindeki büyümesini ve değişimlerini de somutlaştırıyorlar. Çocukluktan yetişkinliğe bu kusursuz geçiş, dikkatli oyuncu seçimi kararlarının ve oyuncuların rollerine olan bağlılığının bir kanıtıdır. Her oyuncu, tavırlarını ve kişiliklerini olağanüstü bir doğrulukla yakalayarak, daha genç meslektaşlarını sorunsuz bir şekilde somutlaştırıyor. Ayrıntılara gösterilen bu özen, iki zaman çizelgesi arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı oluyor ve hikayenin devamlılığını inanılır ve ilgi çekici kılıyor. Performanslar o kadar uyumlu ki, aynı karakterlerin gerçek zamanlı olarak evrimleşmesini izliyormuşsunuz gibi geliyor. Yetişkin kaybedenler arasındaki kimya elle tutulur gibi, bu da onların yeniden bir araya gelmelerini, onları birbirine bağlayan ortak travmayla yüzleşirken, hem iç ısıtıcı hem de yürek burkan bir hale getiriyor. Etkileşimleri, acı verici bir geçmişi yeniden ziyaret etmekle gelen karmaşık duyguları yansıtan bir nostalji, pişmanlık ve umut karışımıyla dolu. Bu duygusal derinlik, anlatıya zengin bir katman katarak izleyicinin yolculuklarına derinden yatırım yapmasını sağlar. Olay örgüsü, kaybedenlerin çocukluk yeminlerini yerine getirmek için Derry'e dönüşleri etrafında dönüyor. Pennywise'ı sonsuza dek yenmek.
Derry'de kalan tek kişi olan Mike'ın rehberliğinde, kötü varlığı yenmenin anahtarını elinde tutan eski bir tören olan Chud ritüelini gerçekleştirmek için geçmişlerinden eserler toplamaları gerekiyor. Ancak Pennywise onları bekliyordu. Her geçen yıl daha da güçleniyordu. Hem gerçek anlamda hem de mecazi olarak Derry'nin arka sokaklarında derinlere indikçe, bireysel korkularının giderek daha korkunç tezahürleriyle karşılaşıyorlar. Pennywise, zayıf yönlerinden yararlanarak en derin güvensizliklerini ve en karanlık anılarını kullanıyor. Kaybedenler, sadece Pennywise'ın yarattığı fiziksel tehditle değil, aynı zamanda onları rahatsız etmeye devam eden psikolojik yaralarla da yüzleşmelidir. Tüm oyuncular övgüye değer performanslar sergilerken, James McAvoy, Jessica Chastain ve Bill Hader gerçekten öne çıkıyor. McAvoy, Bill'in kalıcı suçluluk duygusunu ve Georgie'nin intikamını alma kararlılığını mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor. Chastain, Beverly'e şiddetli bir güç ve kırılganlık katarak, karakterin travma karşısındaki direncini sergiliyor. Ve esprili Richie rolündeki Hader, çok ihtiyaç duyulan komik bir rahatlama sağlarken, aynı zamanda şaşırtıcı bir duygusal derinlik sunuyor. Performansları, filmin duygusal özünü yükselterek, izleyicinin karakterlerle daha derin bir düzeyde bağlantı kurmasını sağlıyor. Onların korkularını, acılarını ve birbirlerine olan sarsılmaz sevgilerini hissediyoruz. Oyuncuların rollerine olan bağlılığı, anlatı daha fantastik bir alana girdiğinde bile hikayeyi temellendirmeye yardımcı oluyor. 5. Bölüm. Şişkin bir anlatı. İki yarım bir bütün etmediğinde. Güçlü oyuncu kadrosuna ve umut vadeden önermesine rağmen, o bölüm 2, şişkin bir anlatı ve düzensiz bir tempodan muzdarip. Film neredeyse 3 saat sürüyor ve uzunluğunu hissettiriyor. İlk yarı, son karşılaşmaya zemin hazırlarken, zaman zaman yavaşlıyor. Tekrarlayan geçmişe dönüşler ve gereksiz yan olay örgülerine saplanmış. İkinci yarı önemli ölçüde hızlanıyor. Yoğun ve görsel olarak etkileyici bir doruk noktasına doğru ilerliyor. Ancak, çok sayıda karakter ve olay örgüsü, herhangi birine tam olarak yatırım yapmayı zorlaştırıyor. Ben ve Mike gibi bazı karakterler kenarda kalmış hissediyor. Yayları diğerlerine göre gelişmemiş. Film, geniş kapsamına odaklanmış ve duygusal olarak tatmin edici bir anlatımla dengelemekte zorlanıyor. 6. Bölüm, King'in özü, Muschiettи'nin vizyonu, sadık ama değiştirilmiş bir uyarlama. O bölüm 2, Selefi gibi, Stephen King'in kaynak materyalinde özgürlükler alıyor. Olay örgüsünün geniş vuruşları bozulmadan kalsa da Muschietti, belirli olaylarda ve karakter yaylarında önemli değişiklikler yapıyor. Bu değişikliklerden bazıları iyi işliyor, anlatıyı kolaylaştırıyor ve daha çağdaş bir hava katıyor. Ancak, diğerleri gereksiz hissettiriyor ve hikayenin duygusal etkisinden uzaklaşıyor. Örneğin, film sonu önemli ölçüde değiştiriyor ve King'in romanının belirsiz ve rahatsız edici sonucundan ziyade Hollywood dostu bir çözümü tercih ediyor. Bu değişiklik daha geniş bir kitleye hitap edebilirken, hikayenin tematik ağırlığını ve King'in travmanın döngüsel doğasını araştırmasını baltalıyor. 7. Bölüm, Zaferler ve Yanlış Adımlar, Duygusal Yankı ve Parlaklıktan Uzak Korkular. Filmin güçlü yönlerinden biri, çocukluk travmasının kalıcı etkisini ele almasıdır. Kaybedenlerin korku, suçluluk ve öz şüpheyle olan bireysel mücadeleleri, olayların kendisi ortadan kalktıktan çok sonra bile, geçmişin yaralarının bizi şekillendirmeye devam edebileceğini hatırlatarak derinden yankı buluyor. Film ayrıca dostluğun gücünü ve korkularımızla yüzleşmenin önemini de kutluyor. Ancak, o bölüm 2, gerçek korkuları verme konusunda tökezliyor. İlk film yavaş tempolu bir yaklaşıma, gerilim ve korku oluşturmaya dayanırken, devam filmi genellikle ucuz jumpscare'lere ve CGI ağırlıklı gösterilere başvuruyor. Korkular, görsel olarak etkileyici olsalar da, ilk filmi bu kadar etkili kılan psikolojik derinlikten ve kalıcı tedirginlikten yoksunlar. 8. Bölüm, kusurlu bir devam filmi, o bölüm 2'nin miras içindeki yeri. O bölüm 2, Selefi'nin belirlediği yüksek çıtayı yakalamakta zorlanan, kusurlu ama eğlenceli bir devam filmi. Korku, nostalji ve karakter gelişimini mükemmel bir şekilde harmanlayan ilk film, ulaşılması her zaman zor olacak bir standart belirledi. Performanslar, özellikle McAvoy, Chastain ve Hader'den gelenler güçlü olsa da ve hikayenin duygusal özü ortaya çıksa da, filmin kalbi inkar edilemez bir şekilde doğru yerde. Oyuncular, rollerine izleyiciyle yankı bulan bir derinlik ve samimiyet getirerek, Kaybedenler Kulübü'nün kaderini derinden önemsememizi sağlıyor. Bununla birlikte, film nihayetinde aşırı uzunluğu, düzensiz temposu ve gerçekten etkili korkuların olmaması nedeniyle batıyor. Neredeyse 3 saatte, anlatı bazen gereksiz yere uzayan belirli sahnelerle gerilmiş hissediyor ve bir korku filmi için çok önemli olan gerilimi sulandırıyor. Görsel olarak etkileyici bir gösteri, ancak genellikle gerçek teröre göre CGI'yi önceliklendiren bir gösteri. Özel efektlere aşırı güvenmek, bazen korkunun daha az ani ve daha yapay hissettirmesine neden olarak, ilk filmin bu kadar etkili bir şekilde sunduğu içsel korkuyu azaltır. O bölüm 2, ilk filmle aynı zirvelere ulaşamayabilirken, yine de parlaklık anlarına sahip. Filmin travma, hafıza ve dostluğun gücü gibi temaları ele alması, uygulama her zaman mükemmel olmasa bile hikayeye derinlik katmanları ekliyor. Kaybedenler Kulübü'nün Pennywise ile olan savaşına, yolculuklarını tam bir çember haline getiren, kusurlu da olsa uygun bir sonuca hizmet ediyor.
Karakterler arasındaki bağ elle tutulur ve akıl almaz bir korku karşısında birlikleri hem ilham verici hem de iç ısıtıcı. En derin korkularımızın bile cesaret, dostluk ve biraz da kahkaha ile aşılabileceğini hatırlatıyor. Filmin mesajı açık. Canavar ne kadar korkunç olursa olsun, birbirimizde bulduğumuz güç, en karanlık korkularımızı yenmemize yardımcı olabilir. Sonuç olarak, o bölüm 2 mükemmel olmayabilir. Ancak Kaybedenler Kulübü'nün kalıcı gücünün ve unutulmaz hikayelerinin bir kanıtıdır.